Bu kutuda kullanmış olduğum kağıdın ölçüsü eni 6 santime, şöyle boyu 13 santim olacak. Şu şekilde karikatür dergilerinden kestim ve önce bunun bantlamasını göstereceğim. Bantımı açtım. Kullanacağım bölümü böyle yapıştırıyorum. Şöyle kesiyorum. Arkadaşlar bunda ben bir de şöyle gümüş renkli kağıtlar kullandım. Bunları yalnız bantlamıyoruz. Çünkü bunlar kendiliğinden laminasyonlu. Çift kanat kullanacağız. Çünkü kutunun kalın kağıttan yapılması gerekiyor. Kağıdı şöyle katlamak için önce boylamasını ikiye katlıyorum. Arayı açıyorum. Yarıyı ortaya gelecek şekilde katlıyorum. Diğer yarıyı da ortaya gelecek şekilde şöyle katlıyorum. Ve katladığım bu iki yanı şöyle birleştiriyorum. İnce uzun bir şeritim oldu. Önce boylamasını ikiye katlıyorum. Bu şekilde. Açıyorum arayı. Yarıyı ortaya gelecek şekilde katlıyorum. Diğer yarıyı da ortaya gelecek şekilde katlıyorum. Ve katladığım bu iki yanı birleştiriyorum. Dediğim gibi arkadaşlar, bunda mutlaka çift kanat kullanın bu kutuda. Tek kanat olmaz. Şöyle bir çerçeve yapacağız. Bu dışarıdaki kalacak olan bölüm. Burada şu dış kısımlarına gümüş yerleştirdim. Şöyle iç kısımlarda karikatür dergileri kullandım. Şimdi bunu yapmama gerek yok. Zaten bunun içi de bunun aynısı olacak. Onun için önce şu içini yaparak işe başlıyorum. Şöyle şuralardan bir yerden başlayayım ki birleşmesi de kolay olsun. Şöyle iki tane kağıdımı aldım. Birini alttan, birini üstten birbirine geçirdim. Şimdi bir tane daha alıyorum. Birini alttan, birini üstten birbirine geçirdim. Şu şekilde. Şunu şu şekilde yerleştireceğim ama bakın bunu aynı yaptığımı düşünün. Şunu yaptığımızı farz edersek şu gümüş renkli olacak. Şunu takacağız. Şurası gümüş renkli olacak. Onu size ayrıca göstermiyorum. İsterseniz siz böyle gümüş renginiz yoksa sırf karikatür dergisinden de yapabilirsiniz. Şöyle bir tane daha aldım. Ve onu da buradan böyle geçirdim. Arkadaşlar şu köşeyi yapacağım. Bu köşenin bu şekilde gümüş gireceğim buraya. Yalnız köşelerde mutlaka gümüş kullanın. Çünkü bunun özelliği bu gümüş arkadaşlar. Şöyle. Şimdi bu taban arkadaşlar.
Gördünüz mü? Şu ara açık. Bakın şurası açık. Buradan dışarıya çıkacağım. Biri alttan, biri üstten. Şöyle. Şimdi burada evet. Bakın arkadaşlar. Şuradan başladım. Geldim. Köşeyi yaptım. Şimdi buradan böyle geleceğim. Şuraya kadar. Şuraya şu köşeyi yapacağız. Buraya yine köşe gümüş renkli yapacağım. Şöyle gümüş renkli kağıt taktım. Ve bakın yine bir tane daha böyle gümüş renk takıyoruz. Arkadaşlar bunlar karikatür dergisi. Şunlar da bir çayın içinin ambalajı. Çayın içinden çıkıyor bu. Bir tane de böyle yukarıdan aşağıya indiriyorum. Şimdi şöyle oldu. Bakın. Gördünüz mü? Şimdi bu aradan şu ara açık. Buradan böyle dışarı çıkacağım. Şöyle çıkıyoruz dışarı. Çıktık. Bakın. Gördünüz mü? Şimdi buradan böyle zigzag yaparak ineceğim aşağıya. Arkadaşlar çok şey olduğu için, çok büyük bir ürün olduğu için kadraja sığdıramıyorum. Bakın görüyor musunuz? Videonun içine sığdıramıyorum. Şöyle geldim. Şurada ikinci köşeyi yaptım. Buradan böyle geleceğim. Şöyle şuraya üçüncü köşeyi yapacağım. Böyle geleceğim. Buraya dördüncü köşeyi yapacağım ve gelip şurada birleşme yapacağım ve onu da size göstereceğim. Şuradan başladım. Geldim. Bir köşe yaptım. Şöyle ikinci köşeyi yaptım. Üçüncü köşeyi yaptım. Dördüncü köşeyi yaptım ve ne yapıyorum? Şurada bunları birleştiriyorum. Şurada birleştiriyorum. Bunu birleştirmek için ne yapıyorum? Şu son taktığımın katını açıyorum. Şöyle ikisini yakalıyorum. Arkadaşlar rahat girmesi için şu şekilde bir katlıyorum. Ve şu tam ortadan şöyle içeriye geçiriyorum. Şu şekilde içeriye geçirdim. Bunun birini bu tarafa yatırıyorum. Diğerini bu tarafa yatırıyorum. Bu tarafa yatırdığımı arkadaşlar şuraya yerleştiriyorum. Şöyle bu tarafa yatırdığımı da buraya yerleştiriyorum. Evet. Tabanın ikinci katmanı bu oldu arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Şu birinci katman en büyük dış. Hemen onun içi ikinci katman. Şu şöyle üçüncü katman olacak. Üçüncü katman. Sonra şöyle dördüncü şöyle durayım, kadraja sığsın. Şöyle beşinci ve şu şekilde de altıncı. Arkadaşlar şöyle şurası da orta
kısmı. Yani 7. katmanı. Şunlar da şu aralara koyacağımız kareler. Bunların arkadaşlar ben resimlerini çekeceğim tek tek ve videonun içinde paylaşacağım. Bunların dışında arkadaşlar bir de şu karelerden yapmamız gerekecek. Bunu da yapmak için şöyle katladığım kağıdı ortadan ikiye bölüyorum. Yarısını alıyorum. Yarısını şöyle ikiye katlıyorum. Açıyorum arayı. Yarıyı ortaya gelecek şekilde katlıyorum. Diğer yarıyı da ortaya gelecek şekilde katlıyorum. Ve iki katladığım yanı birleştiriyorum. Şöyle minik bir karem oldu. Diğer parçayı alıyorum. Onu şu aradan içeri geçiriyorum. Şuradan çıkmasına izin vermeyeceğim. Ve döndürüyorum. Bir döndüm. Bir daha döndüm. Ve bunu yakalayıp tam şu araya, şunun içine yerleştiriyorum. Bakın. Şu şekilde şöyle yerleştirdim. Bakın. Arkadaşlar şu da tabanın göbek kısmı. Bunu dikmeden önce şu bakın burası çatallı, burası düz. Buralarında kapanması lazım. Kapatmak için ne yapıyorum? Şu katladığım kağıdı ortadan ikiye bölüyorum. Yarısını alıyorum. Yarısını şuradan içeriye geçiriyorum. Şöyle. Şuradan çıkmasına izin vermiyorum ve döndürüyorum. Bir döndüm. Bir daha döndüm. Bunu yakaladım. Arkadaşlar. Tam şunun içine yerleştirdim. Bu da göbek kısmının kenarının kapanması oluyor. Zaten bütün kenarlar bu şekilde kapanır. Şöyle şuraya yerleştirdim. Bakın diğer yarıyı aldım. Onu da şurada bakın. Şöyle ortada geçiriyorum. Şuradan çıkmasına izin vermiyorum ve döndürüyorum. Bir döndüm. Bir daha döndüm. Ve bunu yakaladım. Bunu da bakın şuraya yerleştiriyorum. Tamam mı arkadaşlar? Bunların dışında arkadaşlar bir de şu şekilde sadece kenarlarında gümüş renk, karelerde gümüş renk olan duvar yapacağız. Bu duvarların da sayısı toplam 11 tane olacak. Şimdi dikişe geçiyorum. Şuradan ipimi geçiriyorum arkadaşlar. Düğümün içinden iğnemi geçiriyorum. Ve ters yönden iğneyi tekrar içeriye sokuyorum. Şöyle içeriye sakladım. Gördünüz mü? Şimdi buradan şu arayı, bu ara açık, bu arayı kapatmam gerekiyor. Şöyle. Şimdi bu birinci katman, ikinci katmanı hemen bunun içine oturtuyorum. Şöyle dursun. Bakın şu şekilde köşeye koydum. İpim burada. Buradan tutturmaya başlıyorum.
Her zaman dediğim gibi ipi düz çekin. Asla şöyle dik çekmeyin. Bakın hep yatık vaziyette çekin. Şuraya bir girelim. Sabitleyelim orayı. Şu şekilde zigzag olarak dikeceğiz arkadaşlar. Bunu birkaç kareyi geçtikten sonra arkadaşlar geri dönerek şu şekilde geri dönüp sabitleme yapalım. Bu şekilde arkadaşlar şu köşeye kadar burayı komple dikeceğim. Ama her seferinde arkadaşlar şu araları da mutlaka dikmemiz lazım. Şöyle. Geri döndüm yine burada, gördünüz mü? Bu şekilde arkadaşlar bunların hepsini böyle tek tek dikeceğim. Bakın arkadaşlar göbek kısmına kadar diktim. Şu göbeği de şuraya şöyle yerleştireceğim. Bunu da buraya diktikten sonra bakın arkadaşlar bunu da diktikten sonra şu 3 tane küçük kareleri de şuralara şöyle dikip bunların 4 tarafını şu şekilde dikeceğim. Bunu diktikten sonra bunları dikeceğim ve kutunun tabanı bu şekilde bitmiş olacak. Kutumun tabanı bitti. Şimdi kenar duvarlarını yapacağız. Duvarlar arkadaşlar şu şekilde. Bakın göstereyim size. Bunların zaten kaç tane olduğunu da size resimlerle paylaşacağım. Bakın tam 11 tane şöyle duvar yaptım. 11 tane. Şimdi bunları dikmeyi göstereceğim. Duvarları tabana birleştirmeyi göstereceğim. Bakın arkadaşlar şöyle ayarladım. Parlak gümüş, mat gümüş. Şimdi benimki parlak olduğuna göre şurayı ilk sırayı mat yapmam gerekecek. Bunu şu şekilde tutacağım ve arkadaşlar şuraya tutturacağım. Bunlar duvar oluyor. Bakın şöyle tutturacağım arkadaşlar. Bakın. Şöyle arkadaşlar bir tane dışarıda bırakacak şekilde bunları dikeceğiz. Buradan şuraya geçeceğim. Daha önce şuraya iniyorum aşağıya. Bakın. Aşağıya iniyorum. Aşağıdan şöyle şuraya geçiyorum. Ve buradan tam birleşme yerinden yukarı çıkıyorum. Bakın. Arkadaşlar burada amaç bu duvarları şu tabana birleştirmek. Artık neresi rast gelirse. Şimdi ipim burada. Buraya geçtim. Bakın. Bakın. Ne yapıyorum? Hemen buradan tekrar aşağıya iniyorum. Bakın. Şöyle
Şöyle aşağıya iniyorum ve döndürüyorum. Şunun içinden bu tarafa geçiyorum ve buradan tekrar ne yapıyorum? Yukarı çıkıyorum. Bak, yukarı çıktım, gördünüz mü? Bakın, tuttu. Yalnız altta bir şey, ip kalmamasına dikkat edin. Bu şekilde arkadaşlar bu bir sırayı komple dikeceğiz. Sonra arkadaşlar bütün bu 11 katı 11'ini bu şekilde üst üste dikeceğiz. Şöyle. Yani bir mat, bir parlak, şöyle bir mat. Bunu benzer bir kalem dikiş kutusu yapmıştım arkadaşlar. Onun linkini de ben açıklama bölümüne koyarım. Onu da incelersiniz. O da çok güzel oldu. İğne iplik kutusu yaptım. Dikiş kutusu yaptım daha doğrusu. Şimdi bir tane de parlak olacak. Böyle 11 kat arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 11 katın 11'ini de tek tek buna dikeceğiz. Ve dışarıda şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane çıkıntımız oluyor. Bakın arkadaşlar 11 sıranın tamamını diktim. En altı dikerken size gösterdim, onu şu alt tabana tutturarak dikeceksiniz. Ama ondan sonraki katlarda sadece bir altındaki kat üzerinde işlem yapacaksınız. Mesela şunu ben size göstereyim. İpim burada, şuradan girdim. Bakın kaldırıyorum. Hemen şu alttakinin şu kısmından. Bak, görüyor musunuz? Şurada. İçeriye giriyorum. Ve buraya bakın şu şekilde bu tutuyor. Çünkü buradan ta şöyle aşağıya kadar inerseniz şu kısımlarda iplikler gözükür. Bakın buraya geldi ip. Şimdi buradan şunun içinden buraya geçiyorum. Düz çekiyoruz yine her zamanki gibi. Bakın kaldırıyorum. Şu alttakinin şu kısmından geçiyorum. Şöyle. Şöyle. Bu katları da kendi altındakine tutturarak bu 11 katın 11'ini de dikiyoruz. Bundan sonra arkadaşlar şeyini yapacağız. Kapağını dikeceğim. Kapakta da aynı şekilde kağıtlar yapacağız. Ama kağıtların ölçüleri aynı. Sadece adetleri farklı olacak. Onları da ben yine videonun içinde paylaşacağım. Bu şekilde arkadaşlar bu son sırayı da böyle diktikten sonra kapağı dikmeye başlayacağım. Arkadaşlar bu kutunun kapağı piramit şeklinde olacak. Zaten bu kapaktan ilham alarak kutunun adını piramit kutu koydum. Bu kutunun kapağını dikmeye başlıyorum. Kapak piramit şeklinde olacak. Kapağın en alttaki bölümünün şu kısmına iğnemi geçiriyorum. Düğüm gözükmesin diye düğümün içinden geçip şöyle ters yönden tekrar kağıdın içine girdiğinde bu düğüm kağıdın içine saklanacak. Bakın şunu kağıdın içine saklayacağım. Şu şekilde sakladım. Şimdi bu kısmı şöyle bir sıkıştıralım. Arkadaşlar şuradan şöyle çıkayım. Üstten dikeceğim çünkü. Şimdi bakın şu ara açık. Önce bu arayı bir tutturalım. Kapakta 11 tane kat var. Bu 11 katı birbirine dikeceğiz. Şimdi bak
burayı kapattım. Gördünüz mü? Şimdi ikinci sırayı alıyorum. Bu kapakları dikerken arkadaşlar birer kare atlayarak dikeceğiz. Bakın bir kare dışarıda kaldı. Şu şekilde tutuyorum. Bakın şu şekilde. Şununla şunu birleştiriyorum. Dikimi biraz değişik olacak ama gerçekten güzel bir şey olacak arkadaşlar bu. Bakın şu kısmını tutturdum. Buradan arkadaşlar şu yana geçiyorum. Bu yandan, şu alttan, şu aradan çıkıyorum. Şöyle. Şöyle girdim. Bakın. Şimdi arkadaşlar bir kare bırakıyorum. Bakın. Hemen şunu dikiyorum. Bakın görüyor musunuz? Basamak basamak olacak. Hatta bunu şöyle şuradan geçirdim. Bakın geldim. Şu şekilde geldim. Şunun içine giriyorum. Bakın tam ortadan şöyle görüyor musunuz arkadaşlar? Hemen şurayı şöyle tutturuyorum. Biraz meşakkatli bir dikim olacak ama verdiğiniz emeğe değecek. Bakın şuraya tekrar. Bakın alt kısmından şöyle geçtim. Bakın arkadaşlar buraya geldim. Gördünüz mü? Buradan şunun içine girdim. Buradan arkadaşlar şöyle şuraya geldim. Yine buradan tepeden şöyle aşağıya alt kata indim bakın. Gördünüz mü? Bakın arka kısmı böyle gözüküyor kademeli. Ve buradan şöyle tekrar yukarıya çıktım. 11 sıra dikeceğiz arkadaşlar. Bunların resimlerini zaten videonun içinde paylaşacağım. Çok büyük bir parça olduğu için arkadaşlar ekrana sığdırmakta zorlanıyorum. Mümkün olduğu kadar göstermeye çalışıyorum ama ancak bu kadar gösterebiliyorum. Bakın burayı yaptım. Gördünüz mü? Şimdi buradan bakın şu alttakine giriyorum. İster buradan böyle inerseniz yine demin yaptığım gibi şöyle buradan şöyle bir tur atarsınız. Hem burası da dikilmiş oluyor arkaya döndüğünüz zaman. Görüyor musunuz arkadaşlar? Çıkıyorsunuz. Buradan tekrar buraya giriyorsunuz. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu şekilde. Bu bittikten sonra, bunu diktikten sonra arkadaşlar bunun bir üst katını dikeceğim. Şunu dikeceğim bakın. Görüyor musunuz arkadaşlar? Böyle kademe kademe gidecek bu. Dediğim gibi bunların resimlerini sizinle
paylaşacağım. Arkadaşlar bakın, kapağı bu şekilde diktim. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 sıra diktim. Şimdi 8. sırayı dikeceğim. Şu şekilde. Bu şekilde arkadaşlar birer kare bırakarak iç içe bunları böyle dikeceğiz. Siz isteseniz de bunları üst üste şöyle üst üste dikemezsiniz. Çünkü ben öyle bir ayarladım ki mecbursunuz şöyle birer kare dışarıda bırakmaya. Şimdi ipim burada. Şuradan şöyle şu uca dikiyorum. Bakın arkadaşlar, bir kare dışarıda bırakıyorum. Şöyle şunun içinden geçiyorum. Evet. Bu tarafa. Buradan buraya geçiyorum. Buraya geçtim. Bakın arkadaşlar, burası tuttu, gördünüz mü? Buradan şu aşağıya girip inip şu arayı, bakın şu arayı dikeceğim. Şuradan şöyle, buradan buraya. Şuraya geçiyorum. Bakın şuraya geleceğim. Bakın geldim. Burası tuttu. Şu kısım tutacak zaten. Şimdi şuradan şöyle buraya geçtim. Buradan şuraya indim. Alttan çektim. Döndürüyorum. Bakın şuraya çıktım arkadaşlar. Gördünüz mü? Şurada ipim. Şimdi buradayken ipim şunun içine şöyle bu tarafa geçiyorum. Bakın. Ve bu sefer ne yapıyorum? Tam şu birleşme yerinden öne geçiyorum. Bakın. Tam birleşme yerinden öne geçtim. Gördünüz mü? Bakın. Bakın, tuttu burası. Şimdi şunun içinden tekrar geçip bunu çift kat yaptım arkadaşlar. Siz de yapın. Bakın ve şöyle yine tam şu birleşme yerinden şurada bakın aşağıya iniyorum. Tekrar döndürüyorum. Bakın buraya indim. Gördünüz mü? Buradan tekrar alıyorum. Ve yine şunun içinden bakın şuradan şöyle bu tarafa çıkıyoruz. Bakın şöyle buraya çıktım. Şimdi ne yapıyorum? Şuradan. Bakın şuradan. Tam şuradan yine birleşme yerinden şuradan aşağıya. Bakın. Buraya çıktım. Gördünüz mü arkadaşlar, buraya. Buradan yine bunun içinden arkadaşlar
Şöyle bakın tuttu bu. Ve buradan aşağıya tekrar. Şu şekilde aşağıya indim. İpim burada. Şimdi buradan arkadaşlar şunun içinden şu ara açık, bu arayı dikeceğiz. Şuradan girdim. Şunun içinden bakın şöyle şuradan bu şekilde arkadaşlar 11 katın 11'ini de böyle dikeceğim. Şöyle bu sefer buradan tam bunun ortasından şöyle bakın ortadan yukarıya çıktım. Gördünüz mü? Bakın şuraya dikildi. Ve buradan arkadaşlar şu vaziyette şöyle ve şu içeriden bu şekilde gelip tekrar buradan şöyle geldim. Hemen şunun içinden geçip bakın şurayı tutturuyorum. Bu şekilde arkadaşlar bütün bu katları böyle dikeceğiz. Tamamen gösteremiyorum. Umarım anlatabilmişimdir. Böyle bütün katları bu şekilde kapağı dikip bırakacağız. Arkadaşlar bakın kapağı diktim. Piramit gibi oldu ve bitti. Şimdi bunun isterseniz arkadaşlar bunları tutamak olarak şöyle küpler yapabilirsiniz. Bu küplerin nasıl yapıldığıyla ilgili videom var. Onun linkini açıklama bölümüne koyarım. Oradan izlersiniz ve bunu yaparsınız. Ama ben bunu değil de arkadaşlar şöyle bende bir çanta kilidi var. Gümüş renkli. Bu da zaten gümüşe uyacak. Bunu şu ortadaki gümüşü delmek suretiyle şuraya takacağım ve bunu tutamak olarak kullanacağım. İsterseniz siz de böyle kilit de yapabilirsiniz. Yahut da benim dediğim gibi şöyle bir küp yaparsınız. Döne döne buraya 4 karenin üstüne oturtup dikersiniz. Ben çanta kilidini kullanmayı tercih ediyorum. Bakın arkadaşlar şöyle bir ben deri çanta cüzdan vesaire yaptığım için bende bu tip ürünler çoktur. Şöyle deriyi delmek için çivilerim var. Bu çivilerden şu metalin geçeceği şekilde buraya delikler açtıktan sonra bunu buraya böyle yerleştireceğim. Şöyle gördüğünüz gibi tutamağımı da yaptım. Bakın iç kısmında böyle oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tutturdum. Evet arkadaşlar kapağın görüntüsü gördüğünüz gibi kademe kademe içeriden böyle. İsterseniz kilit takarsanız böyle benim yaptığım gibi. İsterseniz küp yapıp küple kaldırıp koyabilirsiniz. Evet arkadaşlar videom burada sona erdi. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmazsanız mutlu olurum. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.